Holimex'in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik başlıyor. Tatil demek Holimex. Böyle şeylerde hep ben tutulurum biliyor musun? Yüzüne ışık tutulmuş şey gibi, tavşan gibi. Vallahi risk hikayeler almadan olmuyor. hiçbir şey, ne aşk olur, ne meşk olur, ne iş olur, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Risk alacaksın. Söylenmemiş sözler, söylenmedikleri için ölmezler. Onlar hep içeride durur. Sonra bir gün çok çirkin başka yollarla çıkarlar. Ben tabii bir şiir kitabı yazdığımda şiir kitabının başına da beni seven ve beni üzen herkese teşekkür ederim demiştim. Ya. Gece yarısı vallahi açık tekel bakıp mojito yapmaya yeltenenler oldu. Bizi arayıp falan. Bizi bu saatte ne yaptınız falan diye. Bütün filmi baştan sona Almanca oynadım. Almanca biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Nasıl oldu? Çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Bitti mi ya? Yani- Ne diyorsun ya? Aa, o kadar açtık ki sonuna kadar banaları dırr diye attı gitti, ben anlamadım. Abi bu o işi. kadar sen... Mekanın sahibine geldik de bugün çok kıymetli bir abim var. Çok kıymetli bir isim, üstad, hoca, ne diyeyim, bir dünya insanı, oyuncu, ressam, yazar, şair, her şey var yani. Güven abi burada. Sevgili Güven Kıraç ve karşınızda. Ne haber Falan abi? filan. İyi, çok Ay, iyi, çok şükür. Sağlığımız yerinde, gerisi hallolur. Süper abi. Tabii artık o dönemdeyiz yani. Aynen değil mi? Tek sağlık olsun da ayakta duralım, günü geçirelim. Vallahi böyle şey olduk yani. Sadece sağlıktan konuşan böyle yaşlandıkça insanlar vardı ya. Senin karaciğer nasıl falan. Tansiyon filan. nedir Evet, diye. siyatik tuttu mu falan. Hani o hale biraz erken mi geldik Ama bir bilmiyorum şey Hakan. söyleyeceğim. Çok güzel bir rotasyona girmişsin abi. Evet, girdim. Kilo vererek. Girdim evet, 26 kilo verdim. Abi ne diyorsun? Bak çocuk doğmuşsun yani. Benden bir tane daha çıktı yani. Hakikaten öyle oldu Vallahi yani. maşallah. Evet, evet, beslenmemi değiştirdim. Süper abi. Yani epeydir bu yeltenmeyi düşündüğüm bir şeydi. Yani kilodan kurtulmaya Ve çalışıyordum. hani kilo verip de hani bazen böyle oluyor ya insan. Olur, evet, evet. Kesinlikle çok güzel toparlamışsın yani. Hiç öyle bir zayıf bir halinde yok ya. 26 İyi, kilodan böyle sonra. bir bazen çok zayıflayınca Hayır, insanın hayır. bir nuru gidiyor yüzünden Hayır, falan hayır, filan. hayır. Çok güzel. Ümit ediyorum ki o gitmedi çok fazla. Yok maşallah harikasın abi. Güven abim, şimdi seni tabii bütün izleyenlerimiz, eminim şu anda bizi izleyenler de tanıyorlardır. Oynadığın rollerle çok iyi. Bizim programımızın esprisi şu. Ya Güven Kıraç'ın bugüne kadarki geçmişte, yolculukta nelerle karşılaşmış, başına neler gelmiş. Mesela çocukluğum deyince aklına ne geliyor abi? Çocukluğum İlk deyince aklına gelen. Adapazarı geliyor. Adapazarı. Tabii Adapazarı'nda, çünkü Adapazarlı bir ailenin çocuğuyum. Babam Adapazarlı daha doğrusu. Annem göçmen, onlar da şeyden göçmüşler, Üsküp tarafından göçmüşler, Makedonya'dan, Manastır'dan. Dolayısıyla ben yazları hep kendimi 2 ay kadar en aşağı hep Adapazarı'nda köydeki evimizde hayvanları güderken, çobanlık yaparken falan hatırlarım. İşte top koştururken köylük yerde çok büyük bir mutlulukla geçti şeyim zaman. Doğayla baş başa. Tabii. Tabii. Vay, Tabii, müthiş. tabii. Onun için şimdi hala mesela Maşukiye'de ev Tabii, yapmaya çalışıyorsun tabii. falan. Doğaya tekrar bir dönüşüm Dönme, var fabrika yani. ayarlarına. Fabrika ayarlarına dönme. Herkes çocukluğuna dönmek istemez mi? Değil mi ya? En mutlu olduğun zamanlar yani. Böyle yolda taşırlar seni, babanın burasında uyursun. Gece Veya değil mi? hani, tabii yani o kadar güvenli, o kadar huzurlu bir şey ki uykunu hiç bölmezsin. Eminsindir zaten. Sen yatağa bırakılacaksın falan. Ne güzel şeyler anlatıyorsun. Evet ya, bir anda benim de gözümde canlandı. Değil mi? Misafirliğe gidersin, orada sızarsın sen. Kucağına alır baban, götürür seni, bırakır. Sonra aynı evin içinde böyle 10 kişi 15 kişi kaldığımız olur, böyle misafir gelir, ben misafir gelince evde böyle bir heyecan olur. Niye heyecan olur? Çünkü yer yatağı açılacak, yer yok. Yerde yatacaksın. Yerde yatmak da en bayıldığım şey. falan. Evet. Ya bunlara meftunum ben yani Evet işte. ya, evet ya. Aynı dönemin çocuklarıyız de. Evet, üç aşağı Biz beş de öyle. yukarı. Biz de yer yatağında çok yattım. Çok da mutlu yattım yani. Yer yatağı şahane bir şey ya. Şahane şimdi. Tam Peki- doğu felsefesi. Peki yani o çocukluğa baktığın zaman abi, o zamanlar Güven böyle hayata baktığında ilk keşfedişleri, ilk fark edişleri, köydeki eğlencenin haricinde dışarıdaki dünya nasıl? Mesela nerelerde senin sınırın neresiydi mesela? En fazla nereyi görmüştün? Atıyorum 9 yaşına kadar falan. Yani şöyle Ya İstanbul'a gelmiş miydin? Başka bir dünya görmüş müydün? Tabii İstanbul'daydık biz zaten. Ha, hep İstanbul'da gidip oturuyorduk, geliyordun. Adapazarı'nda oturmuyorduk. Biz Ha. yaz tatillerinde 2 ay Adapazarı'na gidiyorduk. Kuzuluk köyü benim köyüm. Kuzuluk maden sularını bilirler belki seyredenler. Kuzuluk maden sularının çıktığı köy. Kuzuluk köyü Adapazarı'nın Akyazı ilçesine bağlı. Biz de Gültepe'de oturuyorduk. Gültepe'de çok son derece kozmopolit bir yer. Bayağı mahalle kültürünün olduğu. Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanların olduğu. geldiği bir işçi şey gibi, gettosu diyeyim size. Orada ilaç Baba da fabrikaları. işçiydi galiba. Babam şofördü. Şofördü. Evet, makam şoförüydü. Annem işçiydi. Ve benim de çocukluğum şeyde geçti. Ben de yazın 2 ay falan bir ara bir geçici işçi alma şeyi vardı, statüleri vardı ilaç fabrikalarının. Mesela ben Eczacıbaşı'nın ilaç fabrikasında 2 ay yaz tatilimi öyle bir Çalıştın. boşa geçirmek diye bir kavram vardı.
Öyle ben o zaman hakikaten Bodrum falan öyle yerlere gitmedim yani. Gidemedim. Bodrum'a falan gidişim benim ta konservatuvarda Tabii falan canım. yani üniversitede. Yani Tabii şey için canım. söylemiyorum bütün bunları. Böyle fakir Arabesk edebiyatı yapma, hikayesi arabesk değil için canım, olsun diye evet. söylemiyorum. Bütün Ama açık başımızdan yürekliliğimle bunlar söylüyorum. geçti yani. Evet, Evet. yani. Ben Gültepe'de büyüdüm. İyi ki de orada büyümüşüm. Orasının o kozmopolitliği, o karışıklığı, o mahallede, sokakta büyümenin bana kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir kere Hele ki oyunculuğa mesleği de kesin- hele ki mesleği de oyunculuk seçince. Ama zaten küçük yaşlarda da, çocukluk çağlarımda da bir böyle şey potansiyeli barındırıyordum. Herkes de bunu söylüyordu zaten. Neydi peki ilk bu fark edilen şey? Ya çünkü şimdi benim çocukluğum bir de gazino dönemine denk geldi. 70'ler, 73'ler falan gazinolar var. Ve benim dayım da, Vural dayım, Tom Meister. Ha. Gazinoda, Luna Park Sahneyle gazinosu. alakalı bir yer var Tabii yani. Luna Park gazinosunda Tom Meister. 70'li yıllarda. Sen ona yardıma gidiyorsun. Ben onun yanına gidiyorum. Luna Park gazinosu Aksaray'da. Bütün başımı okşayıp Zeki Müren sahneye çıkıyor. Başımı okşayıp bunlar. Bütün sanatçılar sahneye çıkıyorlar. Ben onları kulisten seyrediyorum. İşte Ateş Böcekleri çıkıyor. Ben onları böyle kaydediyorum, eve geliyorum. Bütün onların yaptığı parodileri, esprileri evde birebir yapmaya başlıyorum falan. Tabii onu gören aile büyükleri de ay bunun yolu belli. Yok bu şimdi oyuncu olacak falan filan, mukallit olacak, komik olacak falan gibi söylenir Konuşulmaya başladı. Konuşulmaya başladı. Yani oradan küçük nüvelerini zannediyorum ki vermeye başlamışım. İki kardeştiniz. İki değil mi? kardeşiz. Gökhan benim erkek Gökhan da kardeşim. oyunculuk yapıyor O da aslında. oyuncu. Tabii. Gökhan Kıraç. O benden aramız 11 yaş. O da şeyden mezun. Yıldız Hanım'dan mezun konservatuvardan. Süper. Karşı taraftan. Biz Kentervatuvar. O Yıldız Kenter, ben Müşük Kenter. Kentler, evet. Aynen öyle. Kentervatuvar derdik Şimdi o zamanlar. oralara geleceğiz tabii ki. Ama o lise dönemi geçti. Gene bu süreç geçti. Hep Tiyatro liseyle başladı. Çünkü lisede ama şeye girdim. Lisenin tiyatro koluna girdim. bu arada lise meslek lisesi. Meslek lisesi. Zincirlikuyu Yani- İnşaat Teknik Yapı Meslek Evet, Lisesi. bu da büyük şans değil mi? Meslek lisesinde tiyatro çalışması Evet. büyük bir şans. yani. Rahmetli Hayrettin Hoca diye bir öğretmenimiz vardı. O yapı ve gereçleri dersine girerdi. O çok meftunmuş, çok sevdalıymış bu tiyatroya. Dolayısıyla o tiyatro kolunu hem o kurmuş hem başına geçmiş ve de her hafta sonu okul dışında, cumartesinde, pazarında okulda geçirip çocuklarla oyun çalışıyordu, tiyatro Vay. çalışıyordu. Ve sene sonunda da o oyunları sergiliyorduk biz velilere. Tam müsamere dönemi işte. Müsamere ben de o dönemi. dönemin çocukları. Aynen tabii. öyle. Bizim de öyle edebiyat hocamız, Türkçe hocalarımız falan filan. Ah, Onlar yani. Tam onlar işte. Lise arası tiyatro şenliklerinin olduğu, o şenliklere lise olarak katıldığın günler. Peki o zaman ailede böyle bir senin keşif falan var ama Yok. yani keşif dediğim şey bu çocuk mukallit Ha, deniyor ha. ama sokağa çıkıp lisede öyle bir tiyatro müsamesine girmek, sonra orada izlenmek, izledikten sonra seni hiç tanımayan birisi tarafından çok komik olansın, ne eğlendirdin bizi, ne kadar da başarılı iltifatları ilk ne zaman geldi? Veya geldiğini hatırlıyor musun? Yani lise çağlarındaki oyunculuk serüvenim sırasında yeni başlamış olan bir amatörce giden oyunculuk serüvenim sırasında orada bir takım iltifatlar alır idim zaten yani kendi küçük zümre içerisinde. Ama sonra konservatuvar ve konservatuvardayken profesyonelleşme, profesyonel olma ikisi aynı ana denk geliyor. Konservatuvarda 1988 girişliyim. 90 yılında da Ahmet Uğurlu'nun Karşı Tiyatrosu'nda Hemen oynadın zaten. şey bir oldum. sene sonra. Evet, bir sene, ikinci sınıftayken, biri bitirip ikiye geçmişken profesyonel oldum Bir de 90'da. sizin sınıf tabii Şampiyonlar Ligi gibi falan değil mi? Yani bütün Kimler sınıflar hemen vardı? hemen öyle. Bekir Aksoy vardı bizim. Buket Dereoğlu vardı. Of, of. Esra Akkaya vardı. Ceylan Palay vardı. Abdurrahman Palay'ın kızı ama Kızı. şu anda oyunculuk yapmıyor Ceylan. Bizden mezun. Aile Baki diye bir oyuncu arkadaşımız. Aylin Zobaroğlu vardı. Tuna Orhan vardı. Murat Sarı vardı. Bir sürü Daha ne olsun ya. arkadaşımız. Şeyler, Okanlar. Edip Saner vardı. Okan Okanlar bizim üstümüzdeydi. Okan Bayı'yla. Okan'la aynı evde kalmışsın. Okan'la aynı evde şöyle yani onun teyzesinin O dönem. evine gidiyorduk, Ha, geliyorduk orada falan kalıyorduk. filan cici derdi Ha. ona. Ondan sonra Şişli'de. Şimdi şöyle Okan'la da muhabbetimiz biz 4 sınıf aynı anda prova yaptığımız oyunlar var sene sonu oyunları. Mesela Hamlet koyuluyor. İşte 4'ler başrolleri oynuyor. 3'ler ikinci derece roller oynuyor. Siz 2'ler mızrakçı. bilmem. Biz de mızrak tuttu. işte, Hekabe zehiri getir, kulağa dökülsün Falan. falan. Biz de oralardaydık yani. Sonuçta 4 sınıf birden prova yaptığımız için de 4 sınıf birden bir arada bir dostluk, arkadaşlık ortamı Peki oluyordu. o konservatuara geçmeden önce tabii haliyle okulda müsamere yapıyorsun, evde komiklik yapıyorsun ama işi artık professional bir duruma geçiyor. Yani ders var, ödev var, ezber çalışacaksın.
başka bir hayat var ve Türkiye'nin her yerinden gelen en yetenekli insanlar derslere girmiş. Seçilmişler çünkü. Onların arasında nasıl hissettin kendini? Orada barınmak, onların arasında tutunmak, birbirine o yaren olma falan duygusu konservatuar hayatına dair diyorum. Konservatuvar hayatı çok güzel geçti, çok keyifli geçti. Ben iyi oyuncu çok severim zaten. Mesela benim öyle bir hasetlik duygum hemen hemen hiç olmadı hayatımda. Tam tersi. Ben herkes o iyi oynasın, ben de olabildiği kadar iyi olayım da birlikte ondan bir kimya işi bu bir de çünkü. izlerken de keyif alıyorsun. Ya hem değil mi? Ben de o izlemesi kafada. güzel, hem Tabii ya. oynaması güzel. Tabii. Yani hep her türlü güzel. O yüzden benim hiç öyle bir hasetlik şeyim olmadı hayatımda. Yani Bir de şey vardır onların ya, arasında tutunurum. katılır mısın bilmiyorum. Mesela sen oynarken karşındaki aslında seni oynatır. Oynatır tabii. Değil mi? Tabii. Yani o iyi oynarsa sen Tabii. de onunla beraber oynarsın abi. Sen tek başına oynayamazsın Şimdi yani. gözüne ben senin riyasız bakmayı becerebilirsem emin ol sen de o aynısını bana Aynen. reflekte edersin. Yani Aynen. geri verirsin. Öyle bir şey bu. Aynen. Kimya işi biraz. Aynen öyle. Dolayısıyla seni de besledi değil mi o Besler, dönem? tabii. O dönem mesela hayran olduğun 3. sınıf, 4. sınıf kimse var mıydı? Vardı hep o yani Bülent Emin Yarar mesela- vardı mesela. ha. Bülent de bizim Ay. üstümüzdeydi. Sonra Bülent'le aynı sahnede de oynadık beraber. Şeyle beraber Haluk Bilginer'in tiyatrosunda Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Ahmet Levendoğlu tiyatro stüdyosu. Balkon oynadık mesela birlikte falan. Çok güzel, keyifli günler geçirdim ben yani. Çok güzel insanlarla çalıştın. Çok güzel Sonra insanlarla peki çalıştım. dünya insanı olma sürecin nasıl başladı abi? Yani buradan yurt dışına gitmeler, duvarda oynadın. Yani duvara karşı da oynadın. Ben okurken de, konservatuvardayken de hep hayal ettiğim şeylerin bir tanesi uluslararası dolaşımda olabilmeyi becermek çok istiyor idim. Yani kalben bunu arzuluyordum. Bu nasıl olur diye içimde hep bir heyecan Dünyada bir vardı. yer edinmek değil, dünyayı keşfetmek miydi derdin? Yani dünyada dolaşımda olan bir aktör olmak. He. Bir Amerikan filminde oynamak, bir İngiliz filminde oynamak, bir Alman filminde oynamak. Yani bir Amerikan filminde oynadım, bir Alman filminde oynadım, İsviçre filminde oynadım, Kiev'de bir Rus filminde oynadım. Bunları yapabildim bir şekilde. Şimdi tekrar gene bir Almanya'ya gideceğim Fatih Akın'la inşallah bir filmde oynayacağım. Fatih'in Peki yani filminde. Gültepe'de büyümüş bir çocuk, meslek lisesinde okumuş bir çocuğun lisanının bu kadar başarılı olmasının sebebi ne? Lisanım o kadar başarılı olduğu için değil. Smart bir karakterim, kişiliğim var. Yani çok hızlı ve adapte oluyorum. Dolayısıyla nasıl ben olabilir kendi ya? işimi götürecek kadar çalışıp öğreniyorum. Ha, eksiğim olduğu zaman da coaching denilen bir şey var. Onu aldım. Mesela Alman filminde oynadım mesela. Evet abi. Bütün filmi baştan sona Almanca oynadım. Almanca biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Nasıl oldu? Çalıştım. 2 ay Hamburg'da, yani ne diyeyim sana, böyle hakikaten Kur'an-ı Kerim'i hatmederler, ezberlerler ya, ezberden okurlar falan. Öyle Almanca yaptım, ezberledin çalıştım. mi? Evet, çok çalışırım. Çok çalışkan bir adamsın, Çalışkanım. o belli de. Evet. Yani bu yani ne olur hani bunun altını çizmek istiyorum sevgili gençler. Aman ben mi yapacağım, sen mi yapacaksın? Ben Güven Kıraç olmuşum artık, ne uğraşacağım? Alman filminde de oynamayayım Yok, o iş demeyen. bitmiyor. Bitmiyor. Yok. Bitmiyor ve bitmeyip bir de hani ya ben bunu nasıl yapacağım demeyip mücadele etmek çok kıymetli ve değerli ya. Yani hep öyle Çok kıymetli onu ve değerli sıcak abi. tutmak lazım ya. Ha, Öyle bir şey. Şimdi bizim sektörde Güven abi Alman filminde oynamış. Bize ne de diyebilirler ama hikaye Güven abi kendisiyle yarışıyor. Başkasıyla yarışmıyor. Evet, biraz Değil mi öyle ya, abi? biraz Benimle öyle. yarışmıyorsun ki. Hakan Bilgin Estağfurullah. Alman filminde oynamamış, Güven abi oynamış değil yarış ya. Yani Sen Alman kendinle filminde oynamak yarışıyorsun. da belki bir çıta değil veya çıta, bilmiyorum ki. kime göre, neye göre, ayrı konular. Ama ben mesleğimi yaparken Ama senin murad gösterdiğin ettiğim disiplin. Evet, Disiplin önemli disiplin ya. çok önemli. Zaten bizim işlerimizi böyle disiplinsiz bir işler zannediyorlar. Halbuki hiç öyle değil yani. Çok daha Çok Aa, disiplinli. ne olacak eğleniyorlar. Yo, Öyle bir şey olur mu öyle ya? değil, öyle değil. Bizim böyle Erkan Can'la yaptığımız gezi programları da hani o kadar güzel yerlere gidiyoruz, çıkıyoruz. O ne Ay, güzel geziyorlar. Ama bir iş yapıyoruz aslında bir taraftan da. Tabii canım. Hem de ne iş yapıyorsunuz ya. Sabahın erken saatlerinde uyanıp, Kalkacaksın, gecenin geç program saatlerinde olacak. varken yatıp Sorularını hazırlayacaksın, oraya gideceksin, tabii orayla çalış. ilgili bilgi Evet, alacaksın, aynen çalışacaksın öyle, ya. aynen öyle. Öyle kolay bir şey değil. Aynen Peki öyle. başka hayallerin var mıydı Güven abi o zamanlar? Yani dünya vatandaşı olmanın haricinde, dünyada serbestçe dolaşabilmenin haricinde. İşte hep oyunculuk üzerineydi hayallerim aslında. Sinema yapma hayalim vardı. O zaman sinema gibi bir şeyin gerçekliği çok bizim için ütopikti. Uzaktı Yani biz tabii. çünkü tiyatrocu olmaya hep adaydık. Tabii. Yani hep tiyatrocu olmakla ilgiliydik. Konservatuvara gireceğiz, tiyatrocu olacağız. Bir de devlet tiyatrosuna gideceğiz yani. O En oydu fazla. yol. Yol yani. oydu yani. Oydu yani. Sen de hatırlarsın, bilirsin. tabii. Konservatuvarda mezun olsun. Sınavlarını açar devlet tiyatrosu. O da sonradan çıktı. Eskiden direkt alırdı zaten. Sonra talep çok olunca sınav açmaya başladı. Okullar Ben ona çoğaldı. da arkadaşlarımın baskısıyla girdim. Sınava hiç aklımda yoktu. Sınava Niye? gir. Ya ben devlet tiyatrosu sanatçısı olmak yoktu aklımda. Arkadaşlarımın manevi baskılarıyla ya gir. Bir maaş bağlansın oğlum, Ha, falan geleceğin filan. belli. Ha, Tabii, aynen tabii, öyle, tabii. amiyane tabirle.
Peki deyip ben evramı gönderdim. Evramı da böyle herkes elden melden götürüyor aman bir şey olmasın diye. Ben de postayla gönderdim de son gün bir de vardı mı varmadı mı onu da bilmiyorum. Neyse kabul edilmiş varmış. 212 kişi mi ne yalan olmasın sınava giriyoruz. Benim numaram 212. Sonuncuyum. Tabii Postayla Rüştü gelenler Asyalı, de diyor. Abi, Rüştü abi var, Rüştü Asyalı, Yücel Ertem falan onlar sınavdalar yani hepsi. Öyle sınava girdim. Parçam yok, bir şeyim yok. Yolda gelirken otobüste gidiyoruz o zaman Ankara'ya. Eski oynadığım bir tane tiradı hatırladım. Ondan girdim yani. Herkes böyle sahne mahane çalışıyordu. Kazandım onu da. Adana Devlet Tiyatrosu'na aldılar. Adana Devlet Tiyatrosu'nda da 1,5 sezon çalıştım. Sonra Devlet Tiyatrosu'nun memuriyetinin bana uygun olmadığını karakterime karar verdim. Hiç olmazsa öyle uzaktan tutmadım yani. Devlet Tiyatrosu'nun içinde girdim, bir fiil çalıştım. Ben çünkü mesela Adana Devlet'te çalıştığını bilmiyordum. Evet, Adana Yani Devlet çünkü Tiyatrosu'nda biz sanatçıydım. şunu şöyle bilebilirim. Nereden geliyor Güven abi işe? Adana'dan geliyor falan diye bu konuşulur ya. Konuşulur tabii. Yoktu öyle bir Yok şey. o zaman öyle bir şey yok. Yoktu. Tabii. Yani benim zaten ciddi kariyer yolculuğum 93'teki Devlet Tiyatrosu'na girme macerasından sonra istifa İstanbul'a gelme ondan sonra başlıyor. Tabii. Dedim ama risk aldım yani. Devlet Tiyatrosu'nda bir sürü benden büyük abilerim yani ben bu dilekçeyi verdim diye vallahi helal olsun biz hep düşündük Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılalım diye ama bir türlü bunu yapamadık demişlerdi. Vallahi Bir sürü risk hikaye var. almadan Olmuyor. hiçbir şey ne aşk olur ne meşk olur ne iş olur hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Risk alacaksın. Peki abi çok disiplinli çalışkansın. Mesela hatırlıyorum yıllar önce bir kitabım vardı. Ta kitabın basımında bir miktar katkımız da olmuştu. Evet. Sonra şimdi resim yapmaya başladın. Evet ciddi bir Yani şeyim bizim var. bilmediğimiz bir 8 şey var sene. mı? Mesela evde keman falan çalıyor musun? Yok keman çalmıyor. Keşke çalabilseydim. Bir enstrüman çalmayı da çok istiyorum. Ben de Hayal çok ediyorum. Belki yani piyano derslerine başlamak gibi bir kafamda bir fikir var. Müthişsin Zamanı ya. ne zaman bilmiyorum. Onlar da hep kendim için. Bir aktör olarak da bir gün bir yerde gerekir diye. Kesinlikle. Bir yerde bir işine Bu belli birikimin olmaz. derdi bu mu? Mesela yani kitap yazmak bir boşaltım mıydı? Yok ifade. Resim yapmak. Kendini ifade etmek aslında ya. Resimle ifade etmek, yazıyla ifade etmek, oyunculukla ifade etmek. Aslında hep ifade etme peşindeyiz galiba. Yani Değil mi? herkes anlatma peşinde. Herkes doğru anlaşılma. Anlaşılıyor muyum, anlaşılmıyor muyum? Anlamaya çalışıyor herkes her şeyi. Ben buraya niye geldim? Burada ne yapıyoruz biz? Dünyada niye geldik biz falan. Hep anlam üzerinden gidiyor aslında bütün bu Kesinlikle. çabalar. Peki bunu geri dönüp baktığında Gültepe'deki Güven de bunu mu arıyordu da acaba ilk o komiklikleri yaptı? Gültepe'deki Güven de bir şey içindeydi. Bir arayış ve anlam Tabii, arayışı ifade içindeydi. etmek istiyordu. Kendini ifade etmek istiyordu. Aynen Tabii. öyle. Kendini ifade etmek çok önemli bir şey. Evet, bir yol bulmak gerekiyor Tabii işte. tabii, yani. tabii. Şimdi ise bu yolu sen oyuncu olarak ifade ettin ama bir de resimle ifade etmek istiyorsun. Evet, söylenmemiş Kalemli- sözler sonra başına çok bela oluyor hayatta. Söylenmemiş sözler, söylenmedikleri için ölmezler. Onlar hep içeride durur. Sonra bir gün çok çirkin başka yollarla çıkarlar. O yüzden onlara bir kanal, bir yol bulman lazım. İçinden atman Oyunculuk lazım. olur, evet. Oyunculuk olur, resim olur, bir şey olur. Bir forma sokup atacaksın onları. Peki bu sektörde abi yani bakıyorum mesela birçok abim, ablam çalışıyorlar dışarıda. Sonra bir anda tekrar senin şu anda Erkan abiyle buluşman gibi çok eski dostlarıyla tekrar bir araya gelip beraber böyle işler yapmaya başlıyorlar. Hani biraz bir miktar olgunlaşıp belli bir noktaya geldikten sonra egosu olmayan insanlarla bir araya gelmeyi mi tercih ediyor? Tabii egosu olmayan insan yani egosunu daha iyi yöneten, egosuna çok yenilmeyen insanlarla arkadaşlık yapmak da daha doğru ve iyidir. Daha Çünkü doğru. egosantrik bir insanla yer yer tıkanıklık yaşarsın yani ilişkinde, kopukluk yaşarsın. O çünkü onu da bir yerde yalnızlaştıran bir şey olur o egosantri. Uğraşmak biraz kibre istemiyor doğru belli bir iter. süre. Evet yani onlarla uğraşmak istemezsin. Erkan abiye gelince Erkan abiyle bizim tamamen akış yani yolda karşılaştık. Yani şöyle yolda karşılaştık. Nasıl başladı o Biz hikaye? zaten eski arkadaşız da. Tabii. Erkan abi, Vedat Atasoy denilen arkadaşımızla, şu anda da yönetmenimiz ve kardeşimiz, İSTV'nin de kurucularından. O orada 9 Sıcak Nokta diye bir program yapıyordu ve onunla da bazı insanlarla, hani aktörlerle ve aktrislerle programları çekiyordu. Erkan abiyle Macael Yaylası'nı çekti, benimle Amanos Dağları'nı çekti, Şevval'le başka bir yer çekti. Ha, biliyorum o hikayeyi, Uğur izledim. Polat'la Baba Dağı çekti. İzledim. bilmem ne. Değişik şeyler çekti, lokasyonlar. O vesileyle tanıştık ikimiz de Vedat'la. Sonra onlar Vedat'la çekimleri sırasında Erkan abi demiş ki ya ben demiş hayal ediyorum bir Küba yapsak ya Vedat sen demiş gezi programları için bir Küba'ya gitsek yani Küba çeksek. Tamamen hayal aslında. Hayal. Vedat da demiş ki olur abi bir gün demiş filan. Sonra üzerinden bunun 4 yıl mı 6 yıl mı yalan olmasın geçmiş. Vedat demiş ki abi ben bu işi pişirdim hallettim. Küba programını çekebiliriz. Bunu demiş Blue TV ile yapacağız.
Ama 2 kişi yapalım gibi bir konuşma var. Kimle gidersin? Erkan abiye Erkan sormuş. abiye soruyor. Tabii. Erkan abi de duruyor falan diyor ki ben bunu güvenle yaparım. Ben bunu güvenle yaparım Evet. tamam. Öyle Beni olur. aradı diye. bilmem ne. Olur mu olmaz mıyız falan derken biz Erkan abiyle bir Küba çektik. İlk program o yani. İlk program o. 3 ayrı şehir. Santa Clara, Trinidad, İzledim. Havana. Orada başladı maceramız ve de onun geri dönüşleri de çok güzel oldu. Tabii. Herkes çok sevdi, çok beğendi. Gece yarısı vallahi açık tekel bakıp mojito yapmaya yeltenenler oldu. Bizi arayıp falan. Bizi bu saatte ne yaptınız falan diye. Öyle bir şey oldu yani, program oldu. Öyle olunca da biz bunu ciddiye aldık. O zaman biz gel bir ikili olalım. Bir projedir bu yani. Tabii. Bugün yapıyoruz, yarın yapmayız. Belli Tabii, olmaz. tabii. Böyle bir yola girdik. Tamamen akış yani. Tesadüf. Evet abi yol zaten süreçte ortaya çıkıyor Evet, her şey evet, yani. her şey süreçte Yoksa yani çıkıyor. planla her şeyi planlasan ne olur? Peki bugün Güven Kıraç geriye dönme hakkı verilse bir vardır ya bizim hani zaman makinesi icadının hakkı sana verilse. Güven'in geçmişine baktığında abi nereye dönmek ve nereyi böyle tamir edip tekrar devam etmek istersin? Var mı böyle bir hiç? Her dönemde arazlar çıkıyor. Bu yaşta da çıkıyor. Daha sonra da çıkacak. Çocuklukta da çıkmıştı. Evet. İlk gençlikte de vardı. Dolayısıyla oraya bir başlasak onun sonu yok yani onu aslında. Neyi halledebilirim, neyi halledemem bilmiyorum ama yani konservatuvar yıllarına dönmek isterdim. Yani mutlulukla andığım yıllar onlar benim çok keyifli Tekrar yerindeymiş. yaşamak için aslında, düzeltmek için değil Düzeltmek yani. için değil. Çünkü zaten o yanlışlıklar aslında seni de bu yapan. Aslında bizi de biz yapan şeyler Tabii de canım bütün yani. onlar yani aslında. Hepsinin toplamıyız biz. Tabii ki yani o eksikliklere bulduğun çözümlerle bir yere getiriyorsun. Ben tabii bir şiir kitabı yazdığımda şiir kitabının başına da beni seven ve beni üzen herkese teşekkür ederim demiştim. Ya. Çünkü o üzenlerden de sen aslında bir şey öğreniyorsun. Dolayısıyla o da kıymetli oluyor senin için. Peki Güven Kıraç'ın en sevmediğin yanı ne? Veya neyinden kurtulamadın da? Çünkü sen kendini sürekli geliştirmeye çalışıyorsun ya Güven abi. Hani hep yenilenmek, toparlanmak, kendine gelmek, mücadele etmen var ya. Ya bir şu huyumu değiştiremedim dediğin huyun ne mesela? Vallahi düşün. Böyle şeylerde hep ben tutulurum biliyor musun? Yüzüne ışık tutulmuş şey gibi, tavşan gibi. Böyle şey sorularını hep kalmışımdır yani. Ya. Neden acaba ben... Demek ki yok abi. Vardır mutlaka ya. Ya şu anda yok demek ki ya. Allah belki Allah. de belki birazdan aklıma gelir. Peki hayat felsefen ne abi? Mesela evladın var. Evladına şu kitabı oku, bu kitabı oku diyemezsin de hayat felsefeni anlatmak istersin ama onu kamu spotu gibi de söyleyemezsin. Ben öyle olmasına gayret ettim ama o da bambaşka bir insan bu arada. Tabii ki. Ben onun sahibi de değilim. O benim malım da değil. O ayrı bir birey. Kendi kararları, kendi karakteri. Bana benzeyen yerleri mutlaka olabilir. Gen diye, genetik diye bir şey var. Annesine benzeyen yerleri, babaannesine, anneannesine, dedesine, dedelerine benzeyen yerleri mutlak vardır. Belki halalarına benzeyen yerleri vardır filan. O ayrı bir şey. Dolayısıyla ona ben bir şey dikte etmek istemem çok. Ama şunu söyleyebilirim tek ez cümleyle. Hep güler yüzlü olmayı kıymetli bulmuşumdur ben. Her ne olursa olsun. Ben yataktan güne hep yepyeni bir gün diye kalktım. Öyle de kalkmaya devam ediyorum. Bunu hayatına geçirmeyi kendine bir şiar edinirse ben bundan mutluluk duyarım. Kendisinin de bundan mutluluk ve fayda göreceğini düşünürüm. Bir şey salık vereceksen bunu salık veririm. Güler yüzü. Yani güler yüz. Pozitif düşünce her zaman hakikaten kazanır diye düşünüyorum. Süpermiş gerçekten. Pesimist olmasın. Evet. Yani hayatta değil mi? Zaten Her şey geçiyor. evet abi. Çok güzel Sinan Hoca katıldığında da onun bir sözü vardı. Bu da geçer yahu diye bir şey vardı. Harbiden öyle. Her şey geçiyor. Neler gördü Güven Kıraç neler Şüphesiz gördü. anın içinde çok sıcak oluyor, çok Tabii ki. şey oluyor, delip de geçiyor bilmem ne. Bütün bunlar var, elbet var. Yani şimdi böyle oturmuş da böyle altı kuru böyle iki adam şeyde yapmış olmayalım yani. Tabii ki çok ciddi acılar var. Tabii ki. Onları da layıkıyla yaşayacaksın. Evet. Yası layıkıyla tutacaksın. Yokmuş gibi davranmak, halının Evet, altına o da süpürmek yanlış. onlar yanlış oluyor. Yanlış. Ağlayacaksın. Bir şey varsa Aynen. var, yoksa yok. Yokmuş gibi davranmaktan bahsetmiyorum ben. Tabii ki. Tabii ki. Ama işte o olaya da gülümseyerek bunu nasıl aşabilirim, bundan nasıl kurtulabilirim, bunu nasıl güzelce yaşayabilirim de düşünmenin tek yolu negatif bakmak değil, gülümseyerek bakmak işte. Gülümsemek çok önemli. Evet, çok iyi. Benim de en Bu arada ben komedyenim gibi algılanmasın. Öyle bir şeyim de yok. Benim rollerimin ağırlığı yani benim kariyerimin ağırlığı dramatik işlerden. tabii canım. Yani Masumiyet'ti, Duvara Tabii, Karşı da hani tabii. Takva'ydı. Yani ben öyle komedi filmi de çok olan biri de değilim çok fazla.
Tabii çok da sert işlerde yer aldın ya. Evet. Onu daha çok seviyorum. Daha doğrusu her yerde yer aldı Güven abi de hepsinin altından kalktı başarıyla. Yani ne gemidesi ne masumiyeti ne şimdi aklıma gelmeyen var, bir 30 sürü. tane kadar bir film Yani var. film yani. Var. Ve dünya filmleri yani bunlar. Hani Çok şükür iyi kült işler filmler var. yani bence. Evet kült filmlerin Bence içinde oldu bu. onun için bu tarih kısmı ben bir aktör olarak hayranlıkla izlediğim, gıptayla Teşekkür izlediğim ederim. büyük bir Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. ve bunu hiçbir zaman aktör olarak kullanmayan, tamamen o mütevaziliğiyle sosyal ilişkisini kuran bir Girip insan gidiyoruz olduğun yani. için bence çok kıymetlisin yani. Çok teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Bitti mi Programımızı- ya? yani- Ne diyorsun ya? O kadar açtık ki sonuna kadar vanaları dırr diye aktı gitti, ben anlamadım Abi bu o işi. kadar sen daha çok tabii saatlerce konuşabiliriz de akşam oldu. Hava karardı. Güven abi de çok tutmak istemiyorum. Ha, estağfurullah. Sponsorumuz Didem Sevinç hanımefendinin mumunu hediye ediyor size efendim. Kendi atölyesiyle Aa, çok da yapılan güzel çok kokuyor. özel bir mumdur. Ayrıca da Çok teşekkür ediyoruz. bir sponsorumuz daha var, Holimex. Sponsorumuz da bir internet sitesi. Buradan bütün otellere ulaşıp konaklayabiliyorsunuz. Biz size Türkiye'nin herhangi bir sizin seçeceğiniz, oradan seçeceğiniz herhangi bir, siz daha sonra danışmanımız arayacak. Otelde 2 günlük konaklama alıyorsunuz bedava. Ve aynı zamanda sevgili Güven Bey, orada yapacağınız bir paylaşımla da o paylaşımdan faydalanarak giden bir turistin kazandırdığı otele bedelden para kazanıyorsunuz. Allah Allah. Enteresan değil mi? O zaman bitmesin. Bir tane daha çekelim. Ben programı çiftleyeyim. Sen hiç hayatımda yapmamışsın değil mi? Böyle ilk defa bana buna onay veriyormuşsun. Biz ikinciyi de çekiyoruz. İkinci bölüm. İkinci sezon. Pardon. Kimse bana paracı diyemez. Şaka yapıyoruz ya. Yüzümüz gülsün diye. Kendine gelmek için iyi bir tatil, iyi bir tatil için Holimex şart. Her yaşa her cebe her tarza herkese tatil var burada. Hollymex tatil demek, tatil demek Hollymex. Sevgili Güven abicim, bir kere bizimle olduğun için, bizimle beraber kendini bize açtığın için, sevgili bizi izleyen dostlarımız da bizi paylaştı, kendini paylaştın. Ne çok demek? mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ayağını sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben kendimi açmama vesile olduğun için, bu fırsatı verdiğin için ben sana teşekkür ediyorum. Seninle burada sohbet etmek çok güzeldi. Böyle özel güzel bir mekanda bir de. Deminki soruya cevap veremedim diye kafama takıldı. Çok böyle tırırt konuşuyorum. Çok heyecanlı bir tipim. Belki bu tarafımı biraz daha sakinleşebilir miyim? Yani bunu halletmem lazım. Bilmiyorum ben yani. Bak doğru, evet olabilir. Doğru söylüyorsun. Evet. Buna cevap vermesem üzülürdüm. Biraz sakinleşmem lazım. Onu becereceğim belki. Bilmiyorum. Ama işte o telaş da aslında sana bir sürü üretimi doğuruyor. Belki de. Hızlı Kafa fırfır düşünüyorsun. dönüyor. Dönüyor abi, durmuyor yani Güven abim benim ya. Evet efendim, bir başka mekanın sahibinde bir başka güzel konukla, güzel insanın hayat hikayesiyle tekrar görüşmek üzere. Müsaadenizle efendim. Holimex'in sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil demek Hollymex.